Çareler sınırsızdır, olasılıklar ise sürekli mevcuttur. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Gürkanat. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugün sizlere 21 gün kuralını anlatacağım. Bu eğitim hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. Kuantumda 21 gün kuralı nedir? Günümüzde çok sık duyduğumuz bir kavramdır 21 gün kuralı. Peki nedir 21 günün gizemi? Bu kuralı çok ilginç bulacaksınız. 21 gün boyunca aynı şeyi yapan insan 21. günde alışkanlık kazanmış olur. Tıpkı sigara içme alışkanlığı gibi. Örnek olarak araba kullanmaya yeni başladığımızda debriyajın yerini ve vitesi nasıl değiştireceğimizi sinyal verirken düşünürüz. Fakat belli bir süre sonra beyin bunu otomatiğe bağlar ve nasıl yapacağımızı artık hiç düşünmeden vites değiştiririz. 21 gün kuralı bir alışkanlık kazanmak için 21 gün boyunca aynı düzende yapılması gerektiğini anlatan bir sistem. Çayı şekersiz içmek, spor yapmak gibi bazı alışkanlıkları edinmek ve sürekli hale getirmek için uyulması gereken bir kural. Kafeinden internet bağımlılığına kadar tüm kurtulmak istediğiniz alışkanlıklarınızı def etmek için bugünden itibaren uygulayacağınız bir yöntem. Kendi kendinize bir şey öğrenmeniz için gereken süre. Ne eksik ne fazla. Tam 21 gün. Bireyin bir şeye alışma ve onu hayatına yerleştirme süresidir 21 gün. Vücut bu süre zarfında rutine bağlayıp zorlanmaktan kurtuluyor. Sonrasında alışkanlığa dönüşüyor ve sizin için monoton hale geliyor. Böylece hiç zorlanmadan kendiliğinden yapmaya başlıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse çocukların diş fırçalama alışkanlığı edinmesi gibi durumlar için kullanılabilecek bir yöntem. 21 gün kuralı eski bir davranışın yerine koyacağınız yeni bir davranış şekliyle olmak istediğiniz kişi olmanızı sağlayabilir ve size cennetin sonsuz bahçelerini sunabilir. Bilinmesi gereken husus, kişilerde yeniden öğrenmeyi destekleyen, olumlu ya da olumsuz inançlarla davranışa dönüşmüş alışkanlıkları terk etmeye yarayan ve beynin yeniden programlanması için 21 gün ihtiyacımız olduğu gerçeğidir. Beynin yeniden programlanması 21 günde gerçekleşiyor. Yani diğer bir deyişle beyin yeniden formatlanıyor. 21 gün, kuantum ve Newton fizikten beslenen pozitif bilimin de desteklediği bir kural. İnsan beyni kendine göre uygulama seçenekleriyle oldukça işe yarayan müdahale prosesleriyle yeniden format atabilme yeteneğine sahiptir. 21 gün kuralı kişinin fiziksel bedeninden ruhsal bedenine kadar dönüşümünü destekleyen bir aktivasyondur. 21 gün mucizesi diye bir şey var mı? Bu konuda yayınlanmış birçok videomuzda da sürekli olarak değindiğimiz gibi evren boşlukları sevmez. Misal kütüphanenizdeki kitaplıktan bir kitap çektiniz. Doğal olarak her iki yanındaki kitaplar o boşluğa eğilecek ve çektiğiniz kitabın yeri hava ile dolacaktır. Var olan cismin bulunduğu yere aynı hacim içine bir başka nesneyi koyamazsınız. Buna bilişsel uyumsuzluk yasası denir. Misal ağzına kadar su dolu bir bardağın içine başka su koyamazsınız. Tabii ki o bardağı boşaltıp sonra başka su koyabilirsiniz. Bu mantıktan yola çıkarak hem olumsuz hem olumlu düşünce aynı anda senkronize olamaz. 21 gün boyunca kurtulmak istediğiniz davranışınızın yerine koyduğunuz yeni inancı istikrarlı bir şekilde tekrar ederseniz eski düşünce ve alışkanlığınız varlığını koruyamayacağı için inanın zafer artık sizin olacaktır. Beynimizde öğrenme işimize hizmet eden, duyduğumuz her bilginin kalıcı hafızada öğrenmeye dönüşümü için çalışan akson ve dendrit dediğimiz uzantılar vardır. Bu uzantılar biyolojik olarak çalışmalarının meyvesini de ancak 21 günde vereceklerdir. 21 gün tekrarlanan her bilgi bu uzantıların sayesinde tıpkı otoban gibi otomatiğe bağlanacak ve siz farkına varmadan kalıcı öğrenmeye dönüşecektir. Nitekim alışkanlıklarımızı ve inançlarımızı da bu yolla kalıcı hale dönüştürebiliyoruz. İster farkında olun, ister olmayın. Siz karar verdiğiniz andan itibaren
bu güçlü elektriksel ağ çalışmaya başlıyor. Batı'da birçok okulda son yıllarda Newton fiziği yerini kuantum fiziğine bırakmıştır. Kuantuma göre benzer benzeri çeker. Dolayısıyla benzer düşünce de eşleşmek için benzer düşünceyi seçecektir. Yani seçimlerinizi sizin ve bütünün hayrına olacak şekilde hayatınıza çekmeniz ve dilediğiniz hayatı yaşamanız için beyninizin 21 güne ihtiyacı vardır. "21 gün kuralı nasıl uygulanır? Yalnızca iradenizi kullanmak suretiyle yapacağınız alışkanlık değiştirme çabalarınız ancak kısa bir süre işe yarayacaktır. Etrafımızda örneklerini sıkça gördüğümüz gibi sonra eski alışkanlıklara hızla geri dönülecektir. Çünkü bilinç ile bilinçaltı çatıştığında kazanan daima bilinçaltıdır. Misal, siz bilinçli düşüncelerinizle sigarayı bırakmak isteyebilirsiniz. Fakat bilinçaltınızda sigara hakkında olumlu bir kayıt olduğu müddetçe iradenizi kullanarak sigarayı bir süre için bırakmış olsanız bile büyük ihtimalle bir müddet sonra yeniden başlarsınız. Şu bilgi çok dikkat çekicidir. Bilim insanlarının araştırmalarına göre bilinçli zihin dakikada yalnızca 9 düşünceyi bilinçli olarak algılayabilir. Fakat bilinçaltı 1 dakikada 2,3 milyon gibi çok ciddi bir bilgi parçacığını işlemden geçirir. Hayatımız boyunca edindiğimiz olumlu ve olumsuz alışkanlıklarımızın, yaşam deneyimlerimizin ve sahip olduğumuz tüm inançların belleği bilinçaltındadır. Şunu her zaman hatırlayın. Bir alışkanlığı ondan kurtulmaya çalışarak değiştiremezsiniz. Fakat onun yerine yeni bir alışkanlık yaratabilirsiniz. Çünkü kötü alışkanlıkları yok etmek, yeni şeyler öğrenmekten daha zordur. Yeni bir alışkanlığı yerleştirmek için 21 gün boyunca hiç ara vermeden tekrarlamalısınız. Çünkü yeni alışkanlığın zihinde ve hücresel bellekte kalıcı olarak yerleşmesi 21 gün sürer. Alışkanlıklar tekrarlana kazanılır. Sahip olmak istediğimiz yeni alışkanlığın da tıpkı otoyol gibi zihinde kalıcı bir sinir ağı yaratması 21 gün tekrar edilerek oluşur. Zihniniz ve kaslarınız tekrar edilen bir şeyi zamanla otomatiğe bağlar. Dişlerinizi fırçalamak, araba sürmek, yürümek veya kitap okumak için nasıl yapacağım diye düşünmüyorsunuz değil mi? Kişisel gelişim yolculuğunuzda bilinçaltınıza belirli bir olgunlaşma süresi tanımanız gerekir. Bu süreyi kuluçka dönemi olarak düşünebilirsiniz. Bilmeniz gereken en önemli şey ise bu 21 günlük kuluçka dönemini hiç aksatmadan tamamlamanız gerektiğidir. Bir gün bile aksatırsanız 21 günlük sürece yeniden başlamalısınız. 21 gün kuralı psikolojik mi? 21 gün kuralı bilim insanları tarafından bilimsel yöntemlerle ve araştırmalarla defalarca kere izah edilmiştir. Ancak bu araştırmalardan habersiz olan veya 21 gün kuralını ilk defa duyan bazı insanlar bu kuralın gerçek olmadığını ve psikolojik olarak etki etmiş olabileceğini savunmaktadırlar. Keza 21 gün kuralı bilimsel gerçeklere dayanmıyor olsaydı ve sadece psikolojik olarak etki etseydi bile sizce yine de denemeye değmez miydi? "21 gün kuralı ile olumlamalar nasıl yapılır? Olumlama cümlelerimizi de en az 21 gün söylediğimizi hatırlayın. Şimdinin Gücü kanalımızda bütünün hayrına olması dileğiyle yüklediğimiz çeşit çeşit olumlamalar mevcuttur. Her geçen gün bu olumlamalara yenileri de eklenmektedir. Telkin videolarımızda sesler duyulmazken bu olumlama videolarında seslerin neden duyulduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Sesli olumlama çalışmaları turbo etkisi yaratan alfa frekansın gücüyle birlikte bilinçaltınıza işlenir. Lakin duyduklarınızı da içinizden ya da sesli olarak tekrar etmenizi sağlamak suretiyle negatif iç sesiniz yerine pozitif bir iç sesi oluşturmanız sağlanır. Böylece zamanla pozitif düşünen ve konuşan bireyler haline gelmeniz sağlanmış olacaktır. Olumlamaların hepsini bir günde dinlemeniz kolay olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle gün içinde en fazla ne kadar olumlama dinleyebildiğinizi tespit edin. Gün içinde en çok ne kadar olumlama dinleyebildiğinizi tespit ettikten sonra ikinci olarak da hangi olumlamaların sizin için acil ve önemli olduğunu tespit edin.
Bu olumlamalardan bir liste yapın ve 21 günde sadece bunları dinleyin. İlk 21 gün bittikten sonra tekrar aynı işlemi yapın ve tekrar ikinci bir listeyle ikinci 21 günlük çalışmanıza başlayın. İlk 21 günlük periyotta belki biraz zorlanacaksınız. Lakin her yaptığınız 21 günlük çalışmada işiniz daha da kolaylaşacak, değişim ve dönüşümün muazzam tadını çıkaracaksınız. Değerli arkadaşlar, herkes mutlu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. "21 gün kuralı ile sigara ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtulabilir miyiz? Evet, kurtulabiliriz. Hepimiz gündelik hayatta bilhassa düşünmeden, farkına bile varmadan yaptığımız birçok davranışlara sahibiz. Sabah kalkınca elimizi yüzümüzü yıkamak, yemekten sonra dişlerimizi fırçalamak, gece yatmadan önce ışıkları söndürmek, ateşe elimizi değdirmemek gibi. Bunlar otomatik pilota bağladığımız için hiç düşünmeden yaptığımız alışkanlıklarımızdır. Diğer taraftan aslında istediğimiz ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz bazı şeyler de vardır. Mesela fazla kilolarımızdan kurtulmak, sigarayı bırakmak ya da spor yapmak gibi. Bilirsiniz, bunlar hakkında hep konuşur ama bir türlü hayatımıza sokamayız. 21 gün mucizesini istediğimiz bir alışkanlığı kazanmak için kullanabileceğimiz gibi istemediğimiz bir alışkanlığı terk etmek için de kullanabiliriz. Uzmanların yeni bir alışkanlık kalıbını oluşturmanın ortalama 21 gün sürdüğünü söylediklerini biliyorsunuz artık. Bu süre hücrelerimize yeni bir şey öğretmek için gerekli olan süredir. Mesela erken kalkmak, her sabah yürümek, meditasyon yapmak, kahvaltı etmek, her akşam belli saatte uyumak, günü önceden planlamak, akşam yatmadan ortalığı toparlamak gibi davranışları 21 günde hayatımıza yerleştirmemiz mümkün. "21 gün kuralını uygularken bu hataları yapmayın. Şunu daima hatırlayın. Hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz değişim ve dönüşüm için öncelikle gerçekten istemeniz ve karar vermeniz, sonra da eyleme geçmeniz gerekiyor. Ve bunu bir başkası sizin yerinize yapmayacak, siz yapacaksınız. 21 gün oldu, daha alışkanlığımı oturtamadım deyip kaçmayın. 20 günde olmaz mı diye pazarlık yapmayın. Ya olmazsa deyip endişeye kapılmayın. Sakin, kararlı ve azimli olun. Böylece hayatınızın elinizde nasıl şekillendiğini görün ve tadını çıkarın. Alışkanlıklarla ilgili birçok ünlü düşünür benzer sözler söylemişlerdir. Alışkanlık bir halata benzer. Her gün bir lifi örer ve sonunda onu koparamayacak kadar güçlü yaparız. Alışkanlıklar bırakılmazlarsa zamanla ihtiyaç haline gelirler. Alışkanlıkların zincirleri önce duyulamayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur. Alışkanlıktan daha büyük bir şey yoktur. Hiç kimse bir alışkanlığa veda etme cesaretini gösteremez. Her geçen gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalıma abone olabilir, Instagram hesabımdan tüm videolarımızı takip edebilirsiniz. Herkes faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.